güzel bir ivme kazandı Bodrum Cup. İstanbul Boğazı'nın kapanması, yatlarımızın İstanbul Boğazı'nda fotoğraf vermesi herkese başka bir duygu yarattı aslında. Bodrum Cup'ın Bodrum'un turizmi için çok önemli bir fonksiyonu var. Bu denizcilik kültürünün bir miras haline gelmesi gibi bir misyonumuz oluştu. Aysun Öz'le Başka Şeylerden merhabalar. Bugün çok sevdiğimiz Bodrum'dayız ve Bodrum yine bir Bodrum Cup'la sevenlerini, rüzgar sevenleri, deniz sevenleri, yelken sevenleri ağırlıyor. 37. kez gerçekleşiyor The Bodrum Cup. Maximize Black 37. The Bodrum Cup. Gerçek ismini de söyleyelim, tam ismini söyleyelim. Maximize Black'in destekleriyle 37. kez The Bodrum Cup gerçekleşiyor ve yanımda her yıl olduğu gibi The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı sevgili Süleyman Uysal var. Evet Süleyman, yine birlikteyiz. Beraberiz, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Yine aynı heyecanla, biz böyle ilk günkü gibi heyecanla geliyoruz. Sanırım son 8-9 yıl, yani senin başkan olmanla birlikte düzenli olarak. Her yıl beraberiz aşağı. Evet, geliyoruz. Çok da güzel bir ivme kazandı Bodrum Cup. Özellikle o İstanbul çıkarmasından sonra daha da böyle enerjisi arttı. İstanbul'a gelmek Bodrum guletlerine iyi geldi gibi. Ne diyeceksin? 37. yılında Maximize Black The Bodrum Cup'ta bizi neler bekliyordu, neler yaşıyoruz? Oldukça da heyecanlı yarışlar var, izliyoruz. Dediğin gibi aslında biz ekip olarak 10 yıl önce Bodrum Cup'la çalışmaya başladık ve çok güzel bir gelişme oldu gerçekten. Dediğin gibi bazı önemli dönüşlerimiz oldu. Bunlardan en önemlisi İstanbul projesiydi. İstanbul Challenge'dı. İstanbul Boğazı'nın kapanması, yatlarımızın İstanbul Boğazı'nda fotoğraf vermesi herkese başka bir duygu yarattı aslında. Hem İstanbul'da başka bir duygu yarattı, hem Bodrum'da başka bir duygu yarattı. Ardından biliyorsun bizim için çok önemli bir iş yaptık ve Selanik'ten başlayıp Dolmabahçe Sarayı önünde biten atamızın askerine son selamının bir mizanseni olan bir Mezestre selamı işi yaptık. O organizasyon bizi hem ülke çapında hem de yarışçılarımız anlamında çok başka bir yere getirdi ve bizim yıllardır yaşadığımız bu ruh aslında olduğu gibi herkese geçti ve şu an aslında bunun yansımalarını yaşamaya başladık. Bugün Yalıkavak Marina'dayız. Çok nadir olan konulardan biri bizim tüm yatlarımızın aynı pontonda olması ve bu sinerjinin böyle büyüyerek inanılmaz bir enerjiye dönüşmesi var. Çok keyifliyiz hakikaten. Ben çok mutluyum. Hani çok çalıştık. Çok yorucu bir süreç Bodrum Cup'ın organizasyonu. Çok fazla etkinlik var, çok fazla katılımcı var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama sağ olun, siz de bizimle beraber aynı hisleri paylaşıyorsunuz. Bunu da görmek çok güzel aslında. Ya buraya bir kere gelince zaten bir daha gelmemek mümkün değil. Her yıl yine bir Bodrum Cup zamanı gelse de biz yine Bodrum Cup'a gitsek diyoruz. Tabii bunda Take It Easy'nin da Commodore David Dean'in teknesinin Take It Easy'nin de rolü var. Çünkü bizi burada da çok güzel ağırlıyorlar sağ olsunlar. Hem Bodrum Cup komitesi hem de onlar. Ferhat Kaptan'a da David Dean'e de buradan teşekkür edelim tabii kendi adımıza. Tabii Bodrum Cup'ın Bodrum'un turizmi için çok önemli bir fonksiyonu var. Bodrum'da tekne yapılıyor yıllardır ve Bodrum guletleri de ayrı bir öneme, ayrı bir değere de sahip. Evet. Hem turizm açısından hem ekonomik anlamda hem de kültürel anlamda çok farklı etkileri oluyor Bodrum'a ve hatta Türkiye'ye. Doğru. Yani tabii bu organizasyon ahşap tekne yarışları olarak başlamıştı. Biz uluslararası standarda uyan tüm yatları alma kararını verdik aslında. İlk verdiğimiz kararlardan biri buydu. Aksi takdirde sadece geleneksel teknelerin yarıştığı ve bir ömrü olan bir yarış olacaktı. Dolayısıyla biz yeni yatları da buraya entegre ettiğimizden beri bu denizcilik kültürünün bir miras haline gelmesi gibi bir misyonumuz oluştu. Bu çok önemli bir misyon aslında. Çünkü bu sene konseptimiz nesillerce. Burada dedeler var, torunlar var, babalar var, oğullar var, anneler var, annelerin oğulları, kızları var. Bu
nesilden nesile aktarılan bir kültür, bir sevda haline geldi. Şimdi burada her tipten yatı görüyoruz. Bu yıl yaklaşık filomuz 109 yatla hareket ediyor. Çok ciddi bir rakam. 1350 kişi var şu anda bu pontonun üzerinde. Misafirlerimiz var yurt dışından, yurt içinden. Öncelikle biz herkesin bu ruhu bizimle paylaşmasını istiyoruz. Bu çok önemli. Yani seninle de ilk geldiğin günden beri aslında konuştuğumuz o start hattından 5 dakika önce o motorların sustuğu, böyle dünyada bazı şeylerin daha anlamsız, bazılarının daha anlamlı olduğu bir 5 dakika var. O önemli bir deneyim bence. Bizim ülkemiz için bu çok önemli bir ürün. Fakat bu kültürün devamı da çok önemli. Yani biz genç nesil diyeceğim utanmadan. Değiliz ama ya hala. Bunun bizler tarafından benimsenmesi, anlatılmaya çalışılıyor olması, bizden daha ufak yaştaki nesillerin de bu hastalığı kapmış olması, öyle söyleyelim. Çok kıymetli bence. Buna ben sadece turizme faydası var, denizciliğe faydası var anlamında bakmıyorum. Bunun doğal bir faydaya dönüşmesini istiyoruz. Hani hedefimiz seneye bu yatları kiraya vererek bu organizasyonu büyütmek. İnsanların bu hissi yaşaması, denizcilerin de bu işten para kazanmasını istiyoruz. Çünkü bu organizasyon aslında denizcilik için yapılıyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde bu ülkede bazı etkinliklerin, güzel şeylerin olacağına inancının hiç bitmemesi ve bunun devamı için çok çabalaması gerekiyor. Biz de aslında bu güzel şeylerin, bu ülkedeki güzel şeylerin kısa bir özetini Bodrum'da bir hafta yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Çocuklar, anneanneler, babaanneler, neneler, dedeler hani tüm aile katılınan bir etkinlik bir taraftan da ekipler katılıyor. Çok güzel aileler katılıyor. Geçen yıl ödül töreninde ne kadar çok çocuk ve bebek vardı. Evet. Yani 6 aylık bebek olduğunu Evet. biliyorum yarışan. Belediye Çocuklar başkanımızın öyle. Evet, bebeğiydi. evet. O yüzden çok kıymetli gerçekten bu deniz kültürünün, buradaki bu kültürün aşılanması, yeni denizcilerin yetişimi. Aslında üç tarafı hani o klişe bir cümle vardır ya, üç tarafı denizlerle çevrili ülkeyiz ama arkasına işte balık yemiyoruz ama arkasına denizle çok ilişkimiz yok cümleleri geliyor. İşte tam Bodrum Cup'ta buna hizmet ediyor bence. Ki baktığımızda hani Osmanlı'dan ve daha öncesine de Türklerin denizle ilişkisi Tabii ki. çok uzun yıllara dayanıyor ki geçenlerde sualtı arkeolojisiyle ilgili bir röportaj yaptığımda sualtı arkeolojisi konusunda Türkiye öncü lider bir ülke. Bu da çok kıymetli mesela. Ya burada tabii ben kesinlikle söylediklerine çok gönülden inanıyorum. Yani burada sadece 100 yıllık bir deniz kültüründen bahsetmiyoruz. Çok daha eski bir gelenekten bahsediyoruz. Özellikle Bodrum gibi Evet. tarihi çağlarda da bu kültürü biriktirerek gelmiş bir yer var. Bu zaten Bodrum'da bir Bodrum neden bu kadar seviliyor'nun nedenlerini saydığında hep böyle şey kelimesi yüzlerce kez kullanılır ya. Biz aslında o şey kelimesini benimsedik yani. O şey biziz galiba gibi. Yani buradaki bu ruh, bu kültür, buradan gelmişler, geçmişler, bu hikayeler. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Geçen gün Iassos etabımız oldu. Evet. Leros Adası'nı iptal edip Iassos'a gittik. Tarihi bir kent ve inanılmaz bir atmosferdi ve öyle doğa olayları yaşandı ki böyle 4 mevsim bir arada yaşandı. Bir arada fırtına çıkıyor, sonra güneş açıyor, yağmur yağıyor. Orada şeyi görüyorsun. Yani denizcilik aslında bir beraberlik, birlik beraberlik, bu kardeşlik ruhu aslında. Çok zor bir operasyonu inanılmaz yani küçük sıyrıklarla atlattık diyebilirim. Bunu görmek de yani insanların birbirine bu dayanışması, destek olması, iletişmesi çok kıymetli. Bence bütün ülkeye örnek olacak bir şey haline gelecek diye ümit ediyorum aslında. Evet, o yavaş yavaş az buz bir şey değil tabii, 37 yıldır yapılıyor, devam etmesi de çok güzel. Ama buradan Bodrum'dan, Ege'den tüm ülkeye yayılan bir enerji, sinerji olduğuna da inanıyorum ben. Bazen bir şeyin çok farkına varmayız neyin etkisinde kaldığımızın, ama zaten en etkili tarafı da bu, yumuşak güç dediğimiz şey böyle yayılıyor.
Bir de bu söylediklerin aslında hayat gibi ya. Eyasos'tan dönerken bir güneş açtı, bir fırtına çıktı, şöyle oldu, birbirimize destek olduk ya da zaman zaman herkes tek başına mücadele verdi. Hayat gibi bir şey. Denizciliğin bu anlamda özellikle çocuklar için, yeni yetişen nesiller için ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir kere rüzgarı öğrenmek, doğayı dinlemek, tüm bunların hesaplarını yapmak, hissetmek, Tabii. matematiğini kurmak hayatta başarılı olmak adına çok önemli. Kesinlikle öyle. Biz aslında hepimiz yani organizasyon komitesinde 63 kişiyiz. Organizasyon çok önemli bir bölümü. Era Yelken Kulübü'nde yelken eğitimi almış çocukken yani. Ben çocukken gitmiştim. Şu an yarış komitesi başkanımız e, Era Yelken Kulübü'nde doğup hala yarışlara giden ve şu anda başkanı oldu. Bu aslında bir devir teslim töreni gibi bir yandan. Ama söylediğin şey şöyle oluyor. Çocuk yaşta bir servis geliyor, seni alıyor. Sabah çok erken saatte alıyor. Bir yere götürüyor. Bir optimist geliyor, onu hazırlamaya başlıyorsun. Sonra tek başına kaldığın denize çıkıyorsun. Dediğin gibi rüzgarı hesaplıyorsun, problemler yaşıyorsun, bir şey bozuluyor, kırılıyor. Ee, Hocan geliyor, kızıyor, insanlarla ilişki kurmak zorundasın. Birçok denklemi bir arada yürütme becerisini aslında çocuk yaşta orada kazanıyorsun. Bu çocuk yaşta basketbolcu olduğun için NBA oyuncusu olmana gerek yok ama oradan aldığın bir kültür var, bir yaşam tarzı var, bir deneyim var. Bu bizi hayatta da daha güçlü olmayı öğretti ve bu tip organizasyonları yaparken aslında çok farklı denklem bir araya geldiğinde panik olmuyorsun çünkü şeyi biliyorsun. Sen denizin ortasında tek başına da kalsan bir çıkış yolunu bulmayı öğrendin küçükken. Bunu gençlerimize aşıladığımızda aslında bu ekran önünde geçen hayattan çok daha kıymetli bir şeye sahip oluyorlar ve onları Bodrum Cup'ta görmek, ileride ben de bu teknelerde bunları yarışacağım mı görmek, baba oğulun bir tekne içerisinde bak bu tekneyi benim babam yaptı, ben de onun üzerinde yarışıyorum. Bunlar çok kıymetli duygular. Biraz bunları da özledik galiba Aysun. Evet, evet kesinlikle. Özlediğimiz şeylerle her sene Bodrum'da buluşmak çok kıymetli. O yüzden biz koşarak buraya geliyoruz bence. Her katılan bir daha katılıyor. O ruhu burada buluyoruz. Bundan sonrası için hayaller, planlar var mı? Eminim siz çok uzun vadeli de planlar yapıyorsunuz, daha kısa vadeli planlar da yapıyorsunuz. Kolay bir şey değil. Burada 109 tekne var dedim ve gittikçe de büyüyecek. Önümüzdeki yıl kiralamayı düşünüyoruz. Bir sürü hayal ve plan vardır eminim. Önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor? Önümüzdeki yıllarda. Aslında yani sen o kadar uzun yıllardır bizimle bu heyecanı paylaşıyorsun ki eğer sakıncası yoksa bir sonraki senenin rotasını da buradan Harika açıklamış olur, olmak süper isterim. olur. Ödül töreninde duyuracağız ilk defa. Biz öncelikle 40. yıl hazırlıklarını yapıyoruz. Bu sene 37'sindeyiz. 3 sene içerisinde 40. yılımızı kutlayacağız ve çok büyük bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Bir sonraki sene de hem yurt dışından misafirleri ağırlamak hem de orada çok acayip bir ruh olduğuna inanıyoruz. Knidos Aslanı'nı biz ziyaret edeceğiz. Wow, süper. Bodrum Cup Bodrum'dan başlayıp Knidos'a gidip Knidos Antik Kenti'nde çok güzel bir konser yaptıktan sonra Yalıkavak'a tekrar geri dönecek. Biraz rotaları da uzatıyoruz artık. Deneyicilerimize daha çok güvenmeye başladık. Bu tip aslında ülkenin görmeye alışık olduğumuz fotoğraflarına o güzel yatlarımızı ekleyip İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi insanlara alışık olmadıkları bir fotoğraf göstermek hoşumuza gidiyor. Evet. Bu aslında uzaktan bakanları da çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla 40. yılda çok büyük projelerimiz var ama artık ben de 40. yıl itibariyle organizasyondaki arkadaşlarımla bir adım geriye gelip genç arkadaşların da Bodrum Cup'ın organizasyonunda daha aktif rol almasına gerekliliğine inanıyorum. Ben 10 yıl demiştim. Pandemiden dolayı bir 2-3 sene eklemiş olduk benim başkanlık sürecime. Ama dediğim gibi bizde kimin başkan olduğu önemli değil. Biz sadece 2-3 arkadaşımız, 7 arkadaşımıza vize engeli olduğu için Leros rotasından vazgeçtik. Çünkü bu hep beraber olursa güzel. Birimiz eksiksek hepimiz yokuz oluyoruz. Evet, ne güzel. Müthiş bir birlik
ruhu var tabii. Denizcilik bunu gerektiriyor bir taraftan ve nesillerce temasıyla da 37.si gerçekleşti. Gerçekleşiyor şu anda ama yayınlandığında gerçekleşmiş olacak. Ve çok da güzel konserlerle bitiyor. Deniz Sipahi ardından kapanış konserini de Gaye Su Akyol yapacak. Evet. Her sene böyle çok güzel, çok büyük bir konserle de bitiyor. Evet. Sanat tarafı da eksik değil yani Evet. The Bodrum Cup'ın. Yine bizi güzel bir konser bekliyor bu sene de. Aynen öyle. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Süleyman. Önümüzdeki yıl 38.sinde, daha sonra 39-40, inşallah 50-60'lar ömür yettiğince The Bodrum Cup'ta oluruz hep beraber. Ama bizden sonraki nesiller de çok güzel bir aslında festival sahiplenecekler. O çok kıymetli. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz her zaman. Çocuklara gemi çizin dediğinizde yelkenli Yelken tekne çizerler böyle. Yani hiç kimse gidip de şöyle bir milyonluk motoryat çizmez. Teknede tabii sadece her şey senden sorumlu. O her şeyi işte tek başına yapmak zorundasın. Tamamen güvertedeki Güvertede. teçhizatla ilgileniyoruz. Güverte bizden soruluyor yani. Aynı ev gibi sonra Evet. alışıyorsun. Aynı 5 oda burada var. Mesela 5 kevin var. Evde de aynı genel temizlik yaparsan aynı şeyler. Perde yok şükür. Yağmur vardı. Hava koşulları biraz zordu. O yüzden biraz zorlandık ama sonuçta iyi bir yarış oldu. 37. Maximize Black The Bodrum Cup'ın 5. gününde rüzgar inanılmaz. Ama sadece bugüne özel değil, daha önce de söylediğim gibi. Bodrum Cup'ta bu sene rüzgar bol. Denizciler sürekli şöyle bir dilekte bulunur. Provanız neta, rüzgarınız kolayına olsun diye. Umarım rüzgar bizim kolayımızadır ama şu anda gidişat onu gösteriyor. Evet, Take It Easy'deyiz ve birazdan Take It Easy'nin kaptanı Ferhat Kaptan'la da konuşacağız. Bakalım rüzgarımız kolayına mı değil mi onu da öğreneceğiz ama zannediyorum 8. yıldır, yani 8 yıldır Take It Easy'deyiz biz de. Mutlaka bir kez bir günlerine katılıyoruz ve yarışıyoruz. Bu kadar rüzgarlı günü az bulduk doğrusu. O yüzden mutluyuz. Yarışlarda oldukça heyecanlı gidiyor. Rüzgar çok, o yüzden tekne zaman zaman şu anda yan yatıyor. Yani şöyle aslında zorlamıyor. Yani bacaklarımı şöyle kırarak durabiliyorum sadece. İşte ne kadar güzel ki bu tekne çok büyük bir tekne olduğu için biz o kadar hissetmiyoruz ama küçük teknelerin daha çok zorlandığını görüyoruz. Hatta belki şu uzağa görebiliyor musunuz ne kadar yattığını? Arkadaşlarımdan oraya zoomlamalarını rica etsem. Belki böyle biraz yavaş yavaş geriye doğru mu gelsem ki denizin ne kadar dalgalı olduğunu, rüzgarın bor olduğunu buradan da göstermek isterim. Yani evet, Bodrum Cup'ın heyecanı, Bodrum Cup'ın yarattığı etki sadece Bodrum'da sınırlı değil. Aslında tüm bu coğrafya için çok kıymetli. Yabancı misafirleri, yabancı katılımcılar da var. Uluslararası bir organizasyon. Bu yıl hatta Leros'a geçilecekti. Çeşitli sebepler yüzünden, zannediyorum vize krizleri yüzünden. Eğer bir arkadaşımız bile Leros'a gidemiyorsa, vize alamadıysa hiçbirimiz gitmiyoruz dediler ve Leros etabı iptal oldu. Ama önümüzdeki yıl farklı planlar var. Bodrum Cup'ın heyecanı, Bodrum'un güzelliği, Ege'nin güzelliği Bodrum Cup'ta daha bir bambaşka boyuta taşınıyor gerçekten. Bir gün bir fırsatınız olursa keşke katılabilseniz, herkes bu yarışa katılabilse. Çünkü katılanlar bir yıl katıldıklarında ertesi yıl ve daha sonraki yıllarda katılmak istiyorlar. Ayrıca sponsorlar da çok kıymetli, onu da analım. İsim sponsoru Maximize Black, 3 yıldır. Anadolu Sigorta'nın da büyük katkıları var. İşte Opet'im var ve pek çok marka da var. Hepsini sıralamak mümkün değil. Ama Take It Easy'nin şu anda bizim yarıştığımız teknenin sponsoru da Four Seasons Otel İstanbul. Böyle. Bakalım yarışta daha neler olacak, kaçıncı olacağız? Ferhat Kaptan'dan biraz dinleyeceğiz, mürettebatla konuşacağız. Çünkü Take It Easy'nin mürettebatı çok uzun zamandır burada, 18 yılını, 17, 13 yılını da en yenisi herhalde 7-8 yıldır burada birlikte çalışıyorlar Ferhat Kaptan'la ve David Bean'le. Bu David Bean'in teknesi. Bodrum Cup'ın Komodoru David Bean'in teknesi. O yüzden burada mürettebatın tecrübesi hem Bodrum Cup'ta hem de teknede çok önemli doğrusu. Hadi şimdi bakalım onlar ne diyecekler. Çok konuştum.
Evet, Take It Easy'nin mürettebatıyla, ekibiyle, takımla birlikteyiz. Dediğim gibi biz 8 yıldır birlikte yarışıyoruz. Senede bir gün olsa da Bodrum Evet. Cup'ta. Şimdi Caner'le birlikteyiz. Caner sen kaç yıldır Take It Easy'desin? 11. yılım. 11 yıl. Bizden eskisin yani. Ya evet. Birazcık. Peki hem Take It Easy'de yani bu çok büyük bir tekne. Evet. Kaç metre? 40 metre. 40 metre. Evet. Geleneksel ahşap gulet diye geçiyor. Bodrum guleti. Evet, Bodrum guleti. Hatta sayılı vernikli olup sayılı ahşap görünümlü kalan teknelerden. Yani birçoğu boyaya döndü. Evet. Macun boya daha böyle hani Kolay bakımı, kolay malzeme. evet, bakımı kolay malzemelere döndü ama bu tamamen ahşap. Gördüğünüz her yeri ahşap hala. David Dean bu konuda çok hassas herhalde. Evet, kesinlikle. Ben hani yaşayan bir şey görmek istiyorum diyor. Evet. Dokunduğunuz zaman böyle ruhu olmalı diyor yani. Canlı bir yani bir varlıktı diyor bu daha önce diyor. Evet. Sürekli bu şekilde hitap ediyor. Gerçekten çok kıymetli. Böyle bir Evet. teknenin Bodrum Cup'ın Commodore'un teknesi olması da ayrıca. Evet, kesinlikle. Güzel tabii. Teknesini de seviyor zaten. Evet. Peki kaç yıldır denizcisin? Ben 25 yıl. 25 yıl. 25 yılda biraz geçti. Zor meslek mi? Zor. Ama- Severseniz kolay. Yani sevgi her engeli aşar derler ya. Yani bu her anlamda böyle hani ister evlilikte olsun, ister ikili ilişkilerde olsun, iş yerinde olsun. Mesleki anlamda da öyle yani. Peki Bodrum Cup. Bodrum Cup'ta da 11 yıldır mı yarışıyorsun? Evet. Yani buraya başladığından beri tek Evet, evet. yarışıyorsun aslında. İlk başlarda çok böyle iddiamız yoktu ama biz de zamanla tecrübe kazana bir de sürekli aynı ekiple yarıştığımız için birbirimizi de tanımaya başladık. Evet. Sürekli böyle hani yarışın daha doğrusu nasıl anlatayım hani sistemini öğrendik. Evet. Nasıl yarışılabildiğini. Daha önceleri İngiliz ekip geliyordu biliyordunuz. Evet, David. Evet, O da David'ti. Evet, o da David'ti. Onlardan da birçok şey öğrendik. Kendi bilgimizi de katıp şu anki halimizde yarışmaya devam ediyoruz. Evet, ne güzel. Peki bu Bodrum Cup'ta önemli olan kazanmak değil, yarışmak denir. Hani bir klişe gibi gelir ama aslında bu çok gerçeklik payı olan bir şey. O ruhu hissetmek, o atmosferi yaşamak çok daha önemli. Kesinlikle doğru. Şöyle söyleyeyim. Mesela denizcilik bir kültür. İsterseniz böyle milyon dolarlık, milyon euroluk yatlar üretin. Ama o kültüre haiz değilseniz istediğiniz kadar yani denizci bir millet olamazsınız. Böyle bir gerçek var maalesef. Hani yelkencilik de denizciliğin ilk aşamasıdır. Biliyorsunuz eski dönemlerde, antik çağlardan bile o dönemlerden Evet. başlamıştır. Yani denizcilik dediğimizde yelkenli tekneler aklımıza gelir. Çocuklara gemi çizin dediğinizde yelkenli Yelken tekne çizer. çizerler böyle. Yani hiç kimse gidip de şöyle bir milyonluk motoryat çizmez. Yani hiçbir çocuk çizmez. Çünkü bu artık genetiğimize işlemiş bir nevi. Yelkenli tekne. İkonik olan bu. Evet, kesinlikle ikonik olan bu. Daha sevimli görünen de bu bence. Yani hem sevimli görünüyor hem daha denizci. Evet. Yani daha denizci böyle baktığınızda daha çok emek isteyen, Muhakkak. gerçekten denizin kurallarına uygun, denizin ruhuna uygun baktığınızda. Yani motoryatla da ben mesela çok çalıştım, ticari gemilerde de çalıştım. Çalıştır, ileri ver mantığı. Yani Evet. bunda öyle değil mesela. Bunda denizi, dalgaları yani Hissetmek hissediyorsunuz, evet. Bu da bir kültür. Evet. Kuşaktan kuşağa. Bodrum Cup'ta bunu gerçekleştiriyor işte. Hani bir sonraki nesle, bir sonraki nesle, bir sonraki nesle. Ha, gönül ister ki Anadolu'dan da çocuklar gelsin, bu yarışmalarda yarışsın, görsünler. Yarımada olan bir ülkedeyiz. Evet. Denizcilik babında hani birçok şeyi öğrensinler. Yani umarım önümüzdeki yıllarda böyle bir şey de gerçekleştirirler yani. Ben çok isterdim. Hani iç bölgelerden de çocuklar Evet. gelsin, liselerden hani görsünler nasıl yarışılıyor. Bu bir kültür çünkü yani kuşaktan kuşağa geçmesi gerekiyor. Şimdi de Take It Easy'de Engin'le birlikteyiz. Engin bize her yarışta nefis yiyecekler hazırlıyor ve aç karnımızı doyuruyor diyebiliriz. Engin sen kaç yıldır denizcisin, kaç yıldır Take It Easy'dasın? Ben 20 yıl deniz sektöründe çalışıyorum. Take It Easy'de 12 yıldır 12 devam ediyorum. Onun öncesinde turizm otel Evet. üzerine. Sen teknenin mutfağındasın. Evet. Mutfağından sorumlusun ve nefis yemekler çıkarıyorsun. Teşekkürler. Tabii bu şey biraz değişiyordur değil mi? Hani karada yemek yapmakla denizde yemek yapmak Tabii farklıdır. ki. Kesinlikle çok farklı. Karada ortalama zaten örnek vermek gerekirse bir restoranta gittiğinizde bir menüyle karşılaşırsınız. Standarttır. Ben diyeyim 30, siz deyin 40 çeşittir. Evet. O standarttır. Hep aynı şeyler çıkar ama deniz sektörü öyle değildir. Yani bunu bir şey gibi düşünmek lazım. Aslında otel mutfağı gibi düşünün.
Otelde sıcakçısı, soğukçusu, tatlıcısı her şeyi ayrı bir birim. Ama teknede tabii sadece her şey senden sorumlu. O her şeyi işte tek başına yapmak zorundasın. Böyle handikaplar da var tabii. Evet. Bir de hani o an teknede ne varsa ya da denizden ne çıkıyorsa durumu da oluyordur herhalde. Oluyor. Bazen işte bizim gemici arkadaşların da tuttuğu balıklar olabiliyor sezonuna göre tabii. Bazen balıkçıların taze sabahtan tutup da satışa sunduğu balıklardan yararlanabiliyoruz. Evet, bu şekilde olabiliyor. Değişebiliyor. Evet. Böyle bir yarışta 18 yıldır yarışmak ne kazandırıyor ya da nasıl tarif edersin The Bodrum Cup'ı? 18 yılda senin gördüğün nereden nereye geldi? Eskiden ilk zamanlar Erman Bey zamanında daha böyle şeydi, yereldi. Daha lokal gidiyordu. Sonra zaman geçtikçe Süleyman Bey'in de katılımıyla daha konsept farklılaştı, daha büyüdü, sayı olarak çoğaldı, tekne olarak çoğaldı. Vizyon olarak da büyüdü biraz. Evet, hem daha ulusal bir de uluslararası tarafı da Evet. katıldı işin içine. Keza işte İstanbul yarışı olsun. Evet. Evet, onlar İstanbul'a da geldiniz. evet geldik. Evet, yani o Bodrum Göletlerini Boğaz'da görmek gerçekten muhteşem. Güzeldi, evet, güzeldi, gerçekten güzeldi. Selanik'e gidildi bir taraftan. Evet. Evet. Bakın ona Selanik'e atladım. 100. O yılda. da çok güzeldi. Evet. Evet. Atatürk'ümüzün evini ziyaret ettik. Saygı duruşunda bulunduk. Oraları dolaştık, havasını kokladık. Böyle bir kendimizce anı yapmaya çalıştık. Ama güzel de oldu yani. Evet, evet, çok da güzel oldu gerçekten. 40. yıla doğru yaklaşıyor Evet. The Bodrum Cup. 40. yıl içinde Süleyman'la konuştuk. Böyle güzel şeyler planlanıyor doğrusu. İnşallah 40. yılda biz de sizinle birlikte hep birlikte oluruz. Çok isteriz. Umut ederiz. Evet, hepimiz çok istiyoruz. Farklı bir atmosferi var çünkü The Bodrum Evet. Cup'ın. Şimdi de yarışın içindeyiz. Mesela bugün rüzgarımız bol çok şükür. Bayağı. Geçen yıllarda sorun yaşıyorduk. Bazen duruyordu. Çok durduğumuz saatlerce Değil mi? beklediğimiz Sakin, olmuştu. sakin. Uyuduk artık beklerken. Ama bugün oldukça iyi. Ve tekne sürekli yan gidiyor zaten Aynen. rüzgarla. Otururken bile zorlanıyoruz Evet, değil mi? evet. Peki yeni yetişen nesle bu denizcilikle ilgili senin de bir kızın var biliyorum. Evet. Biraz baba mesleğiyle devam edecek gibi görünüyor o da. Evet. Ama yani denizde bir yaşam düşünenlere, denizde bir meslek düşünenlere var mı önerin? Ya esasında karayla deniz gerçekten işte ilk röportajın başında söylediğim gibi çok farklı. Denizin dinamikleri, aksiyonları daha farklı, daha fazla karaya göre. Tabii bazı sezon dediğimiz, tabir ettiğimiz Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında aileden uzak kalabiliyorsunuz, kopabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlarınızdan, yani uzun lafın kısası biraz asosyal olabiliyorsunuz. Bunları işte bunları düşünerek aslında adım atmak gerekiyor. O psikolojiyle girmek gerekiyor. Bir hedefe zaten odaklandığınız zaman gerisi zaten çok kolay bir şekilde geliyor diye inanıyorum ben. Şimdi de Uğur'la birlikteyiz. Uğur, sen kaç yıldır denizcisin ve kaç yıldır Take It Easy'dasın? Ben denize başlayalı 20 sene oldu. 8 senedir bu teknedeyim, Take It Easy'dayım. 8 senedir de her yıl bu yarışa katılıyoruz. İnşallah daha uzun senelere. Her gulet tekne için bu organizasyona girmelerini kesinlikle tavsiye ederim. Çok eğlenceli, sezon sonu hepimize bir eğlence katıyor. Evet. Gayet keyifli oluyor. Yani Sezon Bodrum Cup'sız bitmiyor değil mi? kesinlikle. En güzel bitiriş, kapanış Bodrum Cup'la oluyor. Evet, kesinlikle doğrusunuz. Yani o yoğunluğun üzerine böyle bir organizasyon, böyle bir eğlence kesinlikle olmalı ki yapıyoruz zaten. Evet. Yani her sene olması dileğiyle diyeyim. Evet, nice yılları olsun daha Bodrum Cup'ın. Tabii siz Take It Easy'de David Dean'in teknesi burası ve Evet. onunla birlikte seyahat ediyorsunuz. Bütün yaz onunla birliktesiniz. Ama burada charter tekneleri var, kiralanan, işte, turizm hizmeti veren tekneler var. Onların kaptanı ve mürettebatı için de çok güzel bir kapanış olsa gerek. Çok yoğun ve yorucu bir sezonun ardından Kesinlikle. böyle hem bir kafa dağıtıyorlar, eğleniyorlar, biraz adrenalin. Kesinlikle. Yani onlar da son derece memnun.
son derece böyle bir aktiviteye ihtiyaçları var. Yani hep beraber zaten akşamları her akşam yarış bittikten sonra toplandığımız zaman hepsinin gözlerinde zaten o mutluluk var, Evet. o neşe var yani. O stresi atmak istiyorlar gerçekten. Yani öyle diyebilirim. Güzel, keyifli anlar. Evet. Tam olarak teknede göreviniz ne? Ne yapıyorsunuz? Biz burada güverte personeliyiz. Yani güverte kısmında her türlü yelken yarışında olsun, yelkenler bizden soruluyor, temizliği olsun. Yani en ufak bir sorunla dahi güvertedeysek onu bizim yapmamız gerekiyor. Yani teknenin iç tarafındaki kısımla fazla ilgilenmiyoruz. Tamamen güvertedeki teçhizatla ilgileniyoruz. Güverte bizden soruluyor yani Tüm kısacası. bu yelkenleri indirmek, kaldırmak, yarış sırasında o manevralar falan çok kolay bir şey değil. 40 metre tekne ve Kesinlikle. onun yelkenlerinden bahsediyoruz. Kesinlikle teknenin büyüklüğünden de kaynaklı. Küçük de olsa yani rüzgara karşı o kuvvete karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her an bir halatın korkma durumunda veya da yelkenin patlama durumunda çok tehlikeli olabilir. O yüzden kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yani öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kolay bir şey değil. Tamamen dikkat ve motivasyon gerektiren bir iş. Şimdi de yanımızda Anna var. Anna tabii kadın denizci olmak kolay değildir diye düşünüyorum. Anna, kadın denizci olmak kolay mı? Hiç kolay değil. 18 sene olmuş bu işi yapıyorum ve evet hiç kolay değil ama güzel. Bazen güzel, evet bazen sıkıcı, bazen yani. Take It Easy'de ne zamandır çalışıyorsun? 7 sene oldu. 7 sene. Hı. Demek ki 7 yıldır da Bodrum Cup'tasın. Evet, aynen. Önce de katladım başka teknelerle. Aha. Evet. Yani 7 yıldan daha ama fazlası evet, var. bu tekneden daha keyifli oluyor yelken yarışı. Bodrum Cup'la ilgili, yani bu yarışla ilgili kadın gözüyle merak ediyorum. Kadın denizci gözüyle Bodrum Cup. Ben tam deniz... aslında ben çok bu işten anlamam. Çünkü gemici değilim. O yüzden benim o şey yok. Ama güzel yani. İzlemesi bile bazen yeterli oluyor. Evet, gemici değilsin ama denizdesin. Denizcisin. Evet, o güzel. Yani Evet, o o tarafı- güzel. Evet yani. Görmek, hissetmek, yelken açmak, rüzgarı beklemek bazen bile. Evet, o güzel bir şey. Bütün yaz suyun üstündesin. Evet, 3 Ailenden, sevdiklerinden Aynen, derdi. uzak. Evet. Uzak. O kısmı böyle biraz zorluyor mu? Yoksa zaten Alıştık. Dediğim gibi 17 seneden alışıyorsun sonra. senin teknedeki tam görevin ne tam olarak? Ne? Hostes, servisi, temizlik, o bütün o işler. Karayla deniz arasında fark vardır ama burada sonuçta Var. 40 metrelik bir yat bu. Küçük değil. İşi de çoktur büyük ihtimalle. Hani ön güverteden arkaya, arkadan öne, içerisi. Aslında böyle bakarsa aslında aynı ev gibi sonra Evet. alışıyorsun. Aynı 5 oda burada var. Mesela 5 kabin var. Evde de aynı genel temizlik yaparsan aynı şeyler. Perde yok şükür. Perde yok, cam küçük. Çok küçük evet. Ve yarış bitti. Kendi kategorimizde iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Bekliyoruz ve yanımızda Ferhat Kaptan var. Yarış boyunca kaptanla konuşamadık çünkü heyecanlı bir yarıştı. Rüzgar boldu. Ama Evet. güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Biraz stresli yarış oldu ama güzeldi. Rüzgarımız çok iyiydi. Evet. Çok iyi bir yarış çıkardık. Yarışın 4. günü. Çok muhteşem oldu. Ben bugün yarışın 5. günü zannediyorum. 4. günü mü yarışın? Yarışın 4. günü. 4. evet. günüymüş. 4. Evet, bak, günü. biz bunu hep şey yaptık. Atladım. Cuma 5. Beşinci. gün olsa ilk gün Aynen açılıştı. öyle. Doğru. Haftanın Haftanın 5. beşinci, günü. yarışın 4. yarışın günü. 4. günü. Nasıl geçti bu sene Bu sene Bodrum Cup? Bodrum Cup çok iyi geçti. Çok iyi. Biraz yağmur vardı. Hava koşulları biraz zordu. Evet. O yüzden biraz zorlandık ama sonuçta iyi bir yarış oldu. Evet. Bodrum Cup'a kaçıncı yıldır katılıyorsunuz? Bizim bu sene 13. yılımız Bodrum Cup'a katılıyoruz. 13 yıldan beri Bodrum Cup'a katılıyoruz. Evet. 15'i tamamlayacağız herhalde. Evet, inşallah. İnşallah. Çünkü her 5 senede bir kupa alıyoruz. Süper. Kadın 10 seneyi aldık. Artı 10. Şimdi 15 artı alacağız. Ne güzel, inşallah daha artılarınız olsun. İnşallah. Biz de 8 yıldır sizinle Evet.
The Bodrum Cup'ta senede bir gün de olsa yarışıyoruz. Evet. Her Bodrum Cup'ta bir gün. O yüzden sizinle birlikte olmak bizim de çok hoşumuza gidiyor. Ayrı bir keyif, ayrı bir Teşekkür heyecan. ederiz. Ama yani hem Take It Easier için hem Ferhat Kaptan için hem de tüm bu denizciler için The Bodrum Cup'a katılmak, burada yarışmak bu kadar da uzun yıllardır. Nasıl tarif edersiniz bunu? Ne söylersiniz? Ya bu çok sezon sonunda yani bir sezon geçiriyoruz. İyi bir sezon geçiriyoruz. Yani bir yaz sezonundan sonra. Evet. Bu artık bizim için bir eğlence oluyor. Yani eğleniyoruz daha doğrusu. Yani sezon yani bütün bu cila çekmek gibi bir şey oluyor. Evet, yani. değil mi? Üstüne cilası Üstüne oluyor. cilası oluyor. Güzel arkadaşlarla buluşuyoruz, eğleniyoruz. Yani çok güzel bir atmosfer oluyor. Yani çok sizi de görüyoruz. Evet, evet. Biz de sizi Her görüyoruz. Her Artık sene biz de mürettebattan sayılabilir miyiz bir gün? sayılabilirsiniz. Bir yarışta. Yani, aynen. Değil mi? Sadece hani denizciler için değil, mesela şehirdeki atmosferi de görüyor musunuz? Siz gerçi sürekli şeydesiniz, teknedesiniz ve denizin üstündesiniz. Yani çok şehirdeki atmosferin farkında mısınız bilmiyorum ama insanlar da Bodrum Cup zamanı ayrı bir keyifleniyor gibi geliyor bana. Konserler oluyor. En azından kapanış konserine geliyorlar. Evet, aynı zamanda tabii buraya katılan yarışçıların aileleri de var. Evet. Yani onlar da en son gün ya da bazı günlerde eğlenceler oluyor. O günlere katılabiliyor. Yani aile olarak bütün herkes ailesiyle beraber eğleniyor. Yani çok güzel bir, çok iyi bir organizasyon aslında. Hani bunun değerini bilmemiz lazım. Onun için biraz daha böyle daha fazla katılım gerekli. Yani daha böyle yani bu Bodrum'daki Bodrum'u daha doğrusu tanıtabilmek için yani biraz daha çaba sarf etmek gerekiyor. Evet, 37 yıldır yapılıyor. 40. yıla yaklaşıyoruz. İnşallah 40. yılda da beraber İnşallah, inşallah. yarışırız. İnşallah yarışırız. Bekleriz her zaman. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Aysun Hanım. Ve Maximize Black The Bodrum Cup'ta bir yarış gününün daha sonuna geldik. Gün boyunca onlarla birlikte yarışmak, Take It Easier'la birlikte yarışmak, tüm ekiple birlikte olmak 8. yılda da oldukça keyif vericiydi. Ekip olarak biz de çok mutlu olduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, kafa sallıyorlar, görüyorum. Böyle kocaman bir gülümseme var ağzımız kulaklarımızda. Evet, The Bodrum Cup'ın zaten bence alameti farikası bu. Evet, yarışmak, derece almak, başarılı olmak çok güzel. Ama tüm bu atmosferi, bu rüzgarı hissetmek daha da güzel. Şimdilik Take It Easier'dan bu kadar. Bakalım karada bizi neler bekliyor. Biraz da o tarafa bakalım. Önümüzdeki yıl yeni bir Take It Easier serüveninde, önümüzdeki yıl yeni bir Bodrum Cup'ta, 38. kez gerçekleşecek Bodrum Cup'ta yine birlikte olmak dileğiyle.